Herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mutfakta çok keyifli ve bereketli bir işe girişiyoruz. Yazın en güzel, en olgun ve en lezzetli domateslerini kavanozlara doldurup kış için hazırlayacağız. Yani kışın açtığınızda yaz kokusu sofranızda taşınacak. Kışın yaz sebzelerinin hem tadı yapay oluyor hem de ekonomik olarak zorlayıcı olabiliyor. Bu şekilde bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Öncelikle domateslerimizi güzelce yıkıyoruz. Tozlardan, kirlerden arındıktan sonra soymaya hazır hale gelecekler. Elimde bolca süngerilik, iri ve etli grande domatesler var. Türkiye'de günlük kullanımda Bursa domatesi olarak bilinir. Bu domateslerin lezzeti ve kıvamı kışlık yapmak için birebir. Kavanozlarımı da önceden güzelce yıkadım, hazır bekliyorlar. Kapaklarda dikkat edeceğimiz en önemli şey havada almaması için contaların sağlam olması. Çünkü kışın açtığımızda herhangi bir problem yaşamamak için bu aşama çok önemli. Aman contası deforme olmuş kapak kullanmayın. Aksi halde küflenme, ekşime gerçekleşir. Bu kadar emeğe bir kavanozda olsa yazık olur. Şimdi kabuklarını soyma vakti. Domatesleri soyarken size küçükken bu konservelerle ilgili bir küçük anımı anlatayım. Konserve yapımını ilk duyduğumda aklıma teneke konserveler gelirdi. Acaba bu tenekeleri nasıl yapıp kapatıyorlar diye düşünürdüm. Bir gün akrabadayken konserve yaptık muhabbeti oldu. Merakıma yenik düşüp konserveler nerede diye sordum. Bana rafta kavanozları gösterdiler. O anda hayallerim yıkılmıştı. Teneke konserveler beklerken cam kavanozlar gözüme çok basit göründü. Her kışlık yapımında da aklıma bu anı gelir. Oh, ne güzel mis gibi kokan domatesler doğranmaya hazır. Kabukları soyduktan sonra küp küp doğruyorum. Ne çok küçük ne de çok büyük. Yemek katıldığında tam kıvamında olacak şekilde ister sebze yemeklerine, ister makarna sosu, ister menemen, ister makarna sosu, ister dip sosu olarak mezelere, ezmelere, kısaca domatesin girdiği her yere rahatlıkla kullanabilirsiniz. Menemen için biberli konservelerim de hazır. Videosunu kanalımda izleyebilirsiniz. Onu da yapmak çok basit. Mutlaka göz atın. Linkini de açıklamaya ekledim. Şimdi doğrama tahtası doldukça domatesleri genişçe tencereme alıyorum. Bu aşamada herhangi bir yağ ya da tuz eklemiyorum. Sadece domatesler kaynamaya başladığında bir tatlı kaşığı tuz ilave edip karıştırıyorum. Orta ateşte 5 dakika kaynatmanız yeterli. Hem hijyenik olur hem de kışın açtığımızda domateslerimiz taptaze kalır. Domateslerim kaynadı. Kıvamı, kokusu harika. Şimdi sıra geldi en önemli aşamaya. Sıcakken yani kaynar kaynar kavanozlara doldurup kapatıyorum. Bu sayede kapak vakumlanıyor ve bozulmadan uzun süre dayanıyor. Burada dikkat etmeniz gereken küçük ama önemli bir püf noktası var. Kapakları sıkıca kapattıktan sonra ters çevirmeme gerek yok. Kapaktaki plastik conta kısmı domateslere değmesin. Oldukları gibi kapağı yukarı bakacak şekilde bırakıyorum. Zaten sıcak doldurduğumuz için kendi kendine vakumlanıyorlar. Genelde ters çevrilip hava alıp almadığı bu şekilde test edilir. Bu bana göre çok da sağlıklı bir uygulama değil. Contanın plastik kısmı sıcaktan tam erimese de domateslere geçebilir. Bu şekilde birkaç tencere daha kaynatıp kavanozlarımı hazırladım. Konserveler tamamen soğuduktan sonra kavanozlarımızı serin ve karanlık bir yerde muhafaza ediyoruz. Evet, işte bu kadar kolay. Kışın ortasında mis gibi yaz kokulu domateslerle yemek pişirmenin keyfini yaşayacaksınız. Her açışımızda yazın bereketini soframıza taşımış oluyoruz. Benim için kış hazırlıkları hem çok keyifli hem de geleneksel bir mutfak ritüeli. Özellikle akraba, arkadaş buluşmalarında sosyal ritüel olarak da ülkemizde keyifle kışlık hazırlanır. Bu geleneksel konserveleri siz de mutlaka deneyin. Umarım bu video işinize yarar ve size ilham olur. Afiyetler olsun. Eğer anlatımımı beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde ve mutfak sohbetlerinde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.